dostlar. Bugün size kainatın yaratılışını benim bildiğim ya da benim anladığım şekilde size anlatmaya çalışacağım. Her şeyin, yerin göğün her şeyin sahibi olan Yaradan, insanlığın düşündüğü gibi eli ayağı olan ya da sinirlendiği zaman birine kızabilen ya da kızan bir şey değildir. Yaradan her şeyin sahibidir. O yüzden de bizleri, canlıları, varlıkları olduğu gibi kabul eder. Yani sen iyisin, sen kötüsün, sen güzelsin, sen çirkinsin, sen uzun boylusun, sen kısa boylusun diye yargılamaz. Çünkü onu ilgilendiren tek şey bizim ruhumuzdur. Bedenimiz, şu anki taşıdığımız beden, bizim kullanıp bir kenara attığımız, zamanı geldiği zaman bir yere attığımız bir nevi mekanizmadır. Başka bir şey değildir. Onun için de Yaradan kainatı yaratırken önce düşünür. Yani bütün her şey düşünceden kaynaklanır, düşünceden oluşur. Onun için düşünür ve sonra üniverzumu yaratır. Üniversumun içinde de düşüne düşüne gezegenleri ve dünyaları yaratır. Bizler insan olmadan önce şöyle tabir etmeye çalışayım, özür dilerim. Yaradan bir enerji kütlesi olduğu için, her şeyin sahibi olduğu için bir şeyleri deneyimleyebilmek için bazı şeylere ihtiyacı vardır. Bunun için de önce taşı yaratır. Taşla bir deneyim yapar, belli bir süre dener, bakar ki taş hareket halinde değildir ya da istediği deneyimi kendisine veremez. Onun için dutak bitkileri yaratır. Bitkilerde çiftleşme, dölleşme vardır, her şey vardır. Hisler vardır, duygular vardır ama hareket halinde değildir. Bir zaman sonra tutar, hayvan alemini yaratır, hayvanları yaratır. Bütün hayvansal böcekleri, varlıkları yaratır. Onlarla beraber uzun bir deneyimden sonra istediğine yine ulaşamadığı için en yüce varlık olan insanlığı yaratır. İnsanlar ilk dünyaya geldiklerinde burası onların gözünde bir oyun bahçesiydi. Herkes oynuyordu, eğleniyordu, geziyordu, tozuyordu ve canları sıkılınca tekrar eve dönüyordu. Ta ki bir tanesi yanlışlıkla bir diğerini öldürene kadar. Bunun üstüne ortaya korku çıkıyor. İnsanlar korkmaya başlıyorlar. Korkunun ne olduğunu, ölümün ne olduğunu görüyorlar. O ana kadar ölüm diye bir kavram yoktu. Ölmemize gereken bir sebep yoktu. Geliyorduk, istediğimiz zaman eğleniyorduk, istediğimiz zaman geri evimize dönüyorduk. O bir tanesi diğerini öldürdükten sonra, tabii bu istem dışı olan bir olay, öldürdükten sonra korku meydana çıkıyor. Sonra uyanık olan bazıları diğerlerine hükmedebilmek için korkuyu yaymaya başlıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Dini kitaplar, öğretiler, anlatımlar, birinden diğerine anlatılışı, işte insan
suç işlerse, günah işlerse cehenneme gider. İyilik yaparsa, sürekli iyi olursa cennete gider. Bizi dinlemeniz lazım, bizim söylediklerimiz doğru diyerekten insanoğlunu bir baskı altında, bir sistemin içinde tutmaya çalışırlar. Ya da yaptılar yani sisteme ayak uydurmaya çalıştı. Ve gün geçtikçe akıllı olanlar, cahil olanları hükmetmeye başladı. Yani dikkat edin ki bütün dinlerin yeni çıktığı dönemlerde genellikle dinlerin yanında olanlar sürekli cahil insanlardı. Okumamış, okuma yazması bilmeyen insanlar, kulaktan duymaya inanan veya kulaktan duyduğunu doğru gören insanlardı. Bunlar için en basiti buydu ve o şekilde devam ettiler. Körü körüne her şeyi kabul ettiler, devam ettiler. Ama aslında bütün insanlık tanrısal bir varlıktır. Yaradan'ın bizim ruhumuzda ya da bedenimizdeki ruh olan bizlerin bir parçası olduğunu görmemiz. Yani bu demektir ki arkadaşlar, hepimiz Yaradan'ın bir parçasıyız. Bununla birlikte istediğimiz her şeyi bir Yaradan neler yapabilirse bir insan da onu yapabilir. Bizde buradaki tek kural, kimseye kötülük yapmayacaksın. Yani herkes eşit. Birisinin parası fazla diye öbürünü köle diye kullanmaması gerekiyor. Birinde gücü fazla diye öbürünü dövmemesi gerekiyor. Çünkü biz hepimiz aynıyız. Biz hepimiz bir ruhuz, bir bedeniz. Kainatın tek parçasıyız. Bize asırlardır öğretilen, her seferinde dünyaya geldiğimizde, rekarnasyon olduğumuzda bize anlatılan, bize gösterilen sürekli bir şeylerden korkmamız ve bizim sadece insan olduğumuzu hatırlamamız. Bunu zaten her seferinde ölüp tekrar eve gittiğimiz zaman geri gelirken yanımızdaki kayıtımızı da yanımızda getirdiğimiz için, yani diğer bir tabirle, şimdiki terimlerle hard diskimizi geri getirdiğimiz için bu kayıtlarda var ve bu bilinçaltımızda olduğu için biz sürekli aynı şekilde Yaradan'dan korkuyoruz. Neden Yaradan'dan korkuyoruz? Allah kötülük değildir. Allah kimseye zarar vermez. Yaradan kimseye zarar vermez. Niye versin? Niye versin? Biz o değil miyiz? Ve biz onun parçası değil miyiz? Ya da diğer bir tabirle biz onun çocukları değil miyiz? Niye bize zarar versin? Biz kötülük yapmadıktan sonra. Sadece önümüzü kesebilir, bir diğerine aşırı derecede zarar verdiğimiz zaman. Yani aşırı derecede değil, yani zarar verdiğimiz zaman. Kelime biraz farklı, pardon. Bu da nasıl olur? Aynı cezayı, aynı eğitimi burada alana kadar, yani yaşattığını yaşatana kadar bu dünyada olursun. Ve bu dünyada yaşattığını yaşayana kadar ödemeden gidemezsin, gitmezsin. Onu yaşarsın, ondan sonra terk edersin burayı. Eve geri dönersin. Öbür tarafta cennet, cehennem diye bir kavram yok. Cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. İyilik de burada, kötülük de burada. Güzel de burada, çirkin de burada. Şişman da burada, zayıf da burada. Her şey burada. Yaradan'ın katında, öbür boyutta ya da demin dediğim gibi Yaradan'ın katında, Allah'ın katında hepimiz aynıyız. Rahmetli Aşık Veysel'in dediği gibi, ölünce, mezara konunca sen toksun da ben aç mıyım?
Yani öbür tarafta ne tok var ne aç var. Herkes aynı kardeşim. Biz hepimiz aynıyız. Bunun için de ama şunu bilmemiz gerek. Lütfen körü körüne yaşamayın. Kendinize eğitin. Yani bu kendinize eğitmek okumakla ya da yüzlerce binlerce kitapla olmuyor. Bir insanın neler yapabileceğini görün. Ama lütfen aldığınız şeyleri, öğrendiğiniz şeyleri kötü amaçlı kullanmayın. İnsanoğlunun inanın bana yapamayacağı hemen hemen hiçbir şey yok. Bedenini terk etmek, aynı anda birkaç yerde bulunmak, bir başka insana uzaktan enerji verip, şifa verip iyileştirmek. Yani inanın aklınıza gelmeyecek şeyler. Öbür boyutlara geçmek, başka gezegenlerde, alemlerde gezmek, başka yerleri tanımak. Sadece bulunduğunuz bölgede değil ya da bulunduğunuz bedende olan şey değil. Eğer gerçekten eğitimini alırsanız, gerçekten kendinizi yetiştirirseniz bu bedeni terk edebiliyorsunuz zaten. Ve istediğiniz zaman istediğiniz yere gidip, istediğiniz zaman geri tekrar bu bedene gelebiliyorsunuz. Geçenki videomda anlattığım gibi tekamüle eren kişi zaten istediği an istediği yerde olabilir. Yeter ki kalp gözünüzü ve üçüncü gözünüzü tam açın. Üzerine düşün, kendinizi yetiştirin. Körü körüne cahil modunda inanıp her şeyi hareket etmeyin. Öğrenin, araştırın, meditasyon yapın. Kendi içinize gidip kalp gözünüzle, kalbinizle konuşun. Kendi kendinize sohbet edin. Kendi kendinize sorun. Eğer kalbinizi dinlerseniz onun size anlatacağı çok şeyler var. Bugüne kadar kaç sefer dünyaya geldiniz, neden geldiniz, neler yapabilirsiniz, neler biliyorsunuz, bilmediğiniz her şeyi size öğretebilir. Yeter ki sormasını bilin, yeter ki dinlemesini bilin. Hayat çok güzel, yaşam çok güzel. Ama maalesef biz günden güne korkutula sürekli aynı şeyleri yaşaya bastırılıyoruz. Ve günden güne aptallaşıyoruz. Birkaç kişi ya da birkaç bin kişi dışında hayatı gerçekten yaşayan kimse yok. Yok. Bizler geliyoruz. Diğer bir tabirle çok özür dilerim lafın meclisten dışarı. Davar gibi yaşıyoruz, çalışıyoruz, yaşıyoruz. Tabii ki çalışacağız. Tabii ki yiyeceğiz, tabii ki içeceğiz. Ama bilinçli, her şeyin bir farkına vararak, her şeyin tadını çıkartarak, kim olduğumuzu bilerek, eğer içinizdeki korkuyu kaldırırsanız, kendinize inanırsanız, içinizdeki korkuyu kaldırırsanız, başaramayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Tek yapmanız gereken şey içinizdeki korkuyu kaldırmak. Korku her şeyin temeli. Korkarsın para biriktirirsin. Korkarsın aç kalacağım diye gider dükkan soyarsın. Kendinden başkasını düşünmezsin, saklarsın, başka bir şeyler yapmaya çalışırsın. Sürekli yarın ne olacak korkusuyla yaşarsın. Yaşıyoruz da. Sürekli olarak yarın ne olacak diye düşünüyoruz. Ama her seferinde yarın yine oluyor. Yarın yine oluyor. O güneş yine doğuyor. Ama öyle, ama böyle o güneş yine doğuyor. Her insan kendi kaderini yaşar. Her insan kendi çizdiği kaderi yaşar. Eğer isterseniz
o güneş doğduğu zaman çok farklı doğar. Eğer isterseniz o güneş doğduğu zaman siz çok üzgün olursunuz. Güneş doğsa bile üzeriniz karanlık olur. Bu size bağlı. Değiştirin kendinizi. Hayatı farklı tutunun. Yaşamın tadını çıkartın. Silkinin, çırpının, dökülün, üzerinizdekileri atın. Hatırlayın kim olduğunuzu. Nereden geldiğinizi hatırlayın. Aklınıza gelen şey değil. Hani ben Ankaralıyım, İstanbulluyum, İzmirliyim ya da Hamburgluyum, Münihliyim, Amerikalıyım falan değil. Nereden geldiğinizi hatırlayın. Hakikatte nereden geldiniz? Kimsiniz? Eğer gerçekten kim olduğunuzu hatırlarsanız içinizdeki korku da biter. Hiçbir şey, hiç kimse size zarar veremez. Siz o yüce Yaradan'ın bir parçasınız dostlar. Kardeşlerim. Sizler o yüce varlığın parçasısınız. Onun için hiç kimse size zarar veremez. Verebildikleri tek şey bedeninizdir. O da zaten günü geldiği zaman, vakti dolduğu zaman, görevini yaptığı zaman, süresi dolduğu zaman kaldırıp çöpe atarsınız. Vakti gelir, gönderirsiniz, atarsınız. Siz de evinize dönersiniz. Yani sizler ölümsüzsünüz. Sonsuzsunuz. Bir bütünsünüz. Bir bütünün parçalarısınız. Yaradan'ın parçalarsınız. Yaradan sizin sayenizde dünyaya gelip ya da kainatın içindeki evrende deneyimler yapabiliyor. Sizin yaptığınız deneyimlerin her birini eve gittiğiniz zaman sizle birlikte o da yaşıyor. Evet, belki söylediklerim biraz fazla gelir size, belki biraz saçma gelir. Ama lütfen sadece oturup düşünün. Oturup düşünün ve söyleyin kendinize. Siz kimsiniz? Gerçekten filanca köyde doğmuş Ahmet amca mısınız? Hasan dayı mısınız? Akşama kadar tarla süren, çiftçilik yapan, hepimiz bu Yaradan'ın bir parçasıyız. Evet, birimiz çiftçilik yapıyoruz, birimiz de tarla sürüyoruz ya da öbürümüz fabrika işletiyoruz. Ama hepsi bir oyun. Geldiğimizde üzerimizde hiçbir şey yok. Gittiğimizde de üzerimizde hiçbir şey yok. Herkes güzel şeyler giymek, yemek, içmek istiyor. En iyi şekilde yaşamak istiyor. Ama bu sizin elinizde zaten. Siz kendinizi sınırlamadığınız sürece her şey sizin elinizde. Siz isterseniz olur. Siz isterseniz yaratarsınız. Siz isterseniz her şeyi başarırsınız. Ben hayatımda bazı insanlar tanıyorum. Adamların okuma yazması dahi yok. Ama koskoca fabrika işletiyorlar. Neden biliyor musunuz? İnanmışlar. Kendilerine inanmışlar. Yapabileceklerine, görebileceklerine inanmışlar. Bu sizin elinizde. Her şey sizin elinizde. Kendinize inanın ve kendinize inandığınız gibi de dışarıya yansıtın. Hiç mi bir şey bilmiyorsunuz? Geçin aynanın karşına kendinizle konuşun. Kendinize sorun sen kimsin diye. Eğer
Sorunun ciddiyet olursa cevabını da alırsınız. Bazen o kadar saçma gelir ki ayna karşısında konuşmak. Çoğu insan ne yapıyorsun oğlum kendi kendine der. Ama hakikat o değil. Hayatta en zor olan şey insanın kendi kendisiyle yüzleşmesidir. Hakikati kendisine söylemesidir. Evet dostlar, lütfen kendinizi hatırlayın. Kim olduğunuzu hatırlayın. Nereden geldiğinizi hatırlayın. Ben hiçbir din kitabına karşı değilim. Mutlaka olması gerekiyordu. Zamanında insanların eğitilmesi gerekiyordu. İnsanların bazı şeyleri öğrenmesi ve öğretilmesi gerekiyordu. Ya da kontrolü kaybetmemeleri için insanları durdurulması gerekiyordu. Bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyordu. Ama bunun sonucunda birkaç bin kişi dışında asırlardır yaşayan hiçbir kişi yok. Herkes korku altında kendi kişiliğini kaybetmiş, kendi varlıklığını kaybetmiş, nereden geldiğini unutmuş kişiler oldular. Kendi hayatlarında, kendi saraylarında, kendi dünyalarında köle olarak yaşıyorlar. Ama burası ki kendilerinin sarayı. Her biri kral ve kraliçe. Her biri prens ve prenses. Herkes. Kimse burada köle değil. Kimse burada başka bir şey değil. Çünkü biz ne istersek o oluruz. Ve öyle oluruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.